Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel, çok keyifli bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz sonunda kavuştuğumuz DJI Pocket 3. Hadi bakalım hep birlikte incelemeye başlayalım. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ben blogumda da bununla alakalı çok fazla yazı yazdım. Hatta sosyal medya içinde videolar çektim. Dedim ki DJI neden Pocket 3'ü bunca zamandır piyasaya süremedi? Hatta şu geçtiğimiz son 2-3 aya kadar da artık ben Pocket serisinden komple ümidimi kesmiştim ve DJI Action kameraları araştırmaya başlamıştım. Çünkü DJI gerçekten action'la alakalı defaatle işte yeni serileri olsun, aksesuarları olsun, kamerasındaki iyileştirmeler olsun birçok şeyi Action serisi için yapmaya başlayınca açıkçası söyleyeyim ben ümidimi Pocket serisinden kesmiştim. Bununla alakalı birçok araştırma yaptım. Hatta DJI forumlarında belki görmüşsünüzdür benim gibi Pocket düşkünlüğü olanlar varsa bir takvim sayfası var ve orada Nisan ayına DJI Pocket 3 yazılmış. Nisan 2023 yılı için. Fakat Nisan geçti, Mayıs geçti, Haziran, Temmuz, Ağustos artık Ağustos'un sonlarına doğru dedim ki yani bu olmayacak herhalde çıkarmayacak. Haliyle benim elimdeki Pocket 2 kameramı da ben yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. Çok memnunum arkadaşlar. Pocket 2 alacaklara da kesinlikle tavsiyemdir. Her neyse hikayeyi geçeyim. Ben DJI Action'lara yönelmişken birden Twitter'da bir fenomen diyeyim artık. Ya da daha doğrusu Twitter değil X'te fenomen. Genelde bu ürünlerin ilk incelemelerini ya da işte piyasaya sızma görüntülerini paylaşıyor. Bence tamamen kurgu bunlar. Çünkü bu kadar ürünle alakalı sızıntı videosu bilmiyorum ya da fotoğrafı paylaşılamaz. Bir fotoğraf attı ve dedi ki Pocket 3 yolda. Böyle işte ekranı büyük bir Pocket modeli atmış. Ben yine her zaman gibi dedim ki ya bu kesinlikle 3 boyutlu model yani çıkmayacak. Ondan sonra bu sefer DJI resmi DJI Global sayfasından bunu bildirdi ve bizim Pocket 3 bekleyişimiz başladı. Özellikle ülkemizde ve yurt dışındaki birkaç ülkede arkadaşlar stok sorunu olduğu ortaya çıktı daha sonrasında. Nihayet Aralık ayının sonunda stok buldum. Türkiye'ye de bir hayli artık gelmeye başladı ve Creator Combo'yu aldım. Haydi gelin şimdi bir paket içeriğini inceleyelim. Ondan sonra sizinle DJI Pocket 3 hakkında detaylı olarak konuşmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi şöyle DJI kutusunun içinden güzel bir çanta çıkıyor. Bu çantanın özelliği waterproof yani su geçirmez olması. Hem fermuarı hem de çantanın kendisi su geçirmiyor. Geliyoruz hızlıca çantanın içindekileri çıkarmaya. Çantanın içinden bir adet bu sefer böyle gayet güzelleştirilmiş işte ikincideki o aksaklıkları giderilmiş bir düz tripod ayağı çıkıyor. Ben bu ayağın bu düzlüğüne ve de son derece kullanışlı olmasına bayıldım. Kapattığınız zaman aslında bir monopod görevi de görüyor. İkinci olarak çantanın içinden Do It All Handle vardı Pocket 2'de kullananlar bilir. Onun benzeri bir aparat çıkıyor fakat bu ondan biraz daha geliştirilmiş. Ne özelliği var? Eskisinde olduğu gibi bir standart tripod girişi var. Arkasında şarj olmak için bir Type-C girişi var. İşte önde biraz daha güzelleştirilmiş bu DJI Action serisinde çok fazla kullandığı kancalı sistemi getirmiş buna da. Ona da çok memnun oldum. Bir kancası var ve gördüğünüz gibi düğmeye bastığınızda bir ışık yanıyor. Bunun içinde arkadaşlarım aynı zamanda Powerbank var. Bunu Pocket'a alttan Type-C girişiyle bağladığınızda hem bir ekstra tutma aparatı elde ediyorsunuz hem mikrofonunuzu kablosuz olarak bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Pocket'ınızı kablosuz olarak cep telefonuna bağlayıp dosya aktarımı sağlayabiliyorsunuz ve %70'e kadar da Pocket'ınızı şarj edebiliyorsunuz. Bunu zaten daha sonra yine deneyimleyeceğiz. Onun dışında çantanın içinden bir adet de bu Do It All Handle'a benzeyen ama sadece tek görevi tripod girişini üzerinde barındırmak olan bir aparat çıkıyor. Hani eğer bu çok büyük ya ben bunu taşıyamam cebimde diyorsanız bunu takıp Pocket'ınızı kullanabilirsiniz.
Çantanın içinden yeni güncellemesiyle birlikte DJI Mic 2 çıkıyor. Yani DJI Mikrofon 2. Bunu da canlar yine yurt dışı tanıtım videolarında herkes ballandıra ballandıra anlatıyordu ses kalitesini ve bunu deneyimleyip göreceğiz ne kadar iyi olduğunu. Ön kısmı gördüğünüz gibi şeffaf. Yan tarafta açma kapatma ve eşleştirme tuşu var. Burada da hızlı kayıta giriş tuşu var. Bunun bir de ekstra olarak şu kenarında bir tane mıknatısı var. Bunu isterseniz kıyafetlerinize klipsinden tutturabiliyorsunuz. İsterseniz de bunu kıyafete mıknatısından tutturabiliyorsunuz. Mıknatıs acayip kuvvetli çekiyor. Yani böyle ayıramıyorsunuz bunu. Ben daha çok böyle kaydırarak alıyorum içinden. Bakalım mıknatıslı ve normal kıstırmalı formunda nasıl bir kullanım sunacak bize. Mikrofon için bir adet dead cat çıkıyor. Bu sefer dead cat'i daha ergonomik kullanmışlar. Nasıl? Şurada gördüğünüz gibi ufak bir yuva var. Dead cat'i bu yuvaya takıp sabitleyebiliyorsunuz. İsterseniz de dead cat'inizin bu girişi aynı zamanda bir jack girişi. Bir videoda görmüştüm. Buraya kulaklık takıp mikrofondan gelen sesi direkt olarak kulaklarından duyabildiklerini söylüyorlardı kulaklık aracılığıyla. Bu da yine denenebilir. Bir adet Type-C şarj kablosu çıkıyor. Zaten bu olmazsa olmaz. Tip C'den Tip C'ye. Ve son olarak da çantanın içinde DJI Pocket 3'ün kendisi var. Gördüğünüz gibi bir hayli büyümüş Pocket 2'ye göre. Ölçü olarak da özellik olarak da gerçekten çok geliştirilmiş. Öncelikle şu plastik kabından bahsedeyim. Dış tarafı sert plastik, iç tarafı süet gibi bir malzemeyle kaplanmış. İçinde 2 adet lens yuvası mevcut. Bir tanesi geniş açı lensi Creator Combo'nun içinde geliyor. Bir tane de Black Pro'nun Mist yani sis lensi diye geçiyor. Sis merceği ya da. Özellikle gece çekimlerinde çok güzel görüntüler verdiğini biliyorum. Fakat ne yazık ki bence DJI'nin çok büyük bir pazarlama hatası. Creator Combo'nun içinden çıkmıyor. Harici olarak almanız gerekiyor. Ve Pocket 3'ün kendisi gördüğünüz gibi şu anki formuyla bile yani altında herhangi bir aparat takılı değilken bile gerçekten elle gayet iyi oturuyor. Pocket 2'ye nazaran bir hayli büyümüş hem boyut olarak hem de kamera olarak ve bu büyüklüğü bence aslında iyi bile olmuş. Çünkü Pocket 2'nin en büyük bence dezavantajı aşırı küçük olmasıydı. Yani elde tutarken bile zorlanıyordum. Ben genelde Pocket 2'yi zaten altındaki Do It All Handle aparatıyla kullanıyordum. Bunu kullanmamın sebebi de kablosuz telefona bağlamak ya da mikrofon değil. Ya elimde tutarken düşürecek gibi hissediyorsunuz. En azından o alt tarafına biraz büyüklük sağlıyordu. Kutumuzun içeriği böyle. Kutu içeriğini anlattıktan sonra şimdi gelelim hadi cihazımızı daha yakından tanımaya. Şimdi 2'den sonra 3'te ne gibi geliştirmeler var? Birincisi arkadaşlarım sensörü. Pocket 2'de 1/1.7 inçlik bir sensör varken Pocket 3'te bu sensör boyutu tamı tamına 1 inç. Şimdi 1 inç ve 1/1.7 inçin arasındaki fark ne diyecek olursak Pocket 2 ve Pocket 3'ü ben gece çekimlerinde karşılaştırdım. Şimdi sizlere o videodan kısa bir örnek göstereyim ve oradan farkı anlayalım. Pocket 3'te düşük ışık moduna geçmedim. Şu an ortamda hafif de olsa bir aydınlık var. Hem şöyle yüzümden ten rengimi en azından bir görmüş olacağız. Hem de ikisinin dahili mikrofonlarının ne kadar iyi çekim yaptığını anlamış olacağız. Şu an sesim Pocket 3'ten geliyor. Pocket 3'ün mikrofonunu kullanarak ses kaydı yapıyorum. Şimdi sesim ise Pocket 2'den geliyor. İkisinin de dahili mikrofonunu kullanıyorum. Bu ses Pocket 2'ye ait. Arasındaki farkı izlerken göreceğiz. Şu an iki kamerayla da ters ışıktayım. Güneş arkamdan geliyor. Şöyle göstereyim. Güneş arkamdan gelirken bakalım ikisi nasıl tepkiler verecek. Şu an Pocket 2'nin ekranında biraz kara gözüküyorum ama yüzüm karanlıkta kaldı. Pocket 3'te ise kendimi çok net bir şekilde görebiliyorum. Kararı siz verin. Hangisi daha iyi? Arkadaşlarım özellikle gece çekimlerinde ve ters ışıkta sensörümüz ne kadar büyükse alet o kadar güzel ışık alıyor içine. Başka ne gibi güncellemeler oldu? Özellikle Pocket'ın pilinde de çok güzel güncellemeler yapılmış arkadaşlar. Bunu kullandıkça görebiliyoruz. 4K 60 FPS'te 120 dakikaya kadar video çekebiliyoruz. Tabii ki bu tek seferde çekilen bir video değil. Hani parça parça genelde videolar çekiyoruz. Toplamda 120 dakikalık şarjla beraber kullanım süresi sunuyor bize. Eğer istersek altına taktığımız ekstra aparatla birlikte Pocket'ımızı %70'e kadar da
ekstra bir şarj etme şansımız var. Bunun yanı sıra cihazı normal USB Type-C ile şarja taktığımız zaman şarj olma süresi de enfes. 16 dakika gibi bir sürede %85'e kadar şarj olabiliyor kendisi. 30 dakikada sanırım da %100'e kadar şarj oluyor ama herhangi bir seyahat halindeyken %85'e 16 dakika içinde geliyor olması bence enfes olmuş. Bunun gibi portatif cepte taşınan bir kamera için. Pocket 3'teki güzel güncellemelerden bir tanesi de mikrofon. Cihazın etrafındaki bu çevresel mikrofonlar da güncellenmiş. Hatırlayacak olursanız Pocket 2 videomda bahsetmiştim. Pocket 2'lerde matris mikrofon sistemi var diye. Yani etrafında bir sürü mikrofon var. Sesin yoğunluğu ne taraftan geliyorsa o taraftaki kaydını yoğunlaştırıyordu cihaz. Bu o zamanlar için çok güzel bir teknolojiydi fakat DJI Pocket 3'te bunu kat ve kat yükseltmiş. Peki ne yapmışlar? Pocket 3'ün de yine etrafında çevresel mikrofon düzlemi mevcut. Ses kalitesini ve gürültü engellemeyi çok güzel bir seviyeye getirmişler ve ekstra olarak bir de DJI Mikrofon 2'nin de içinde harici bir hafıza yerleştirmişler. Bu ne işe yarıyor? Pocket 3'ü aldıktan sonra birkaç tane güncelleme alıyorsunuz ve güncellemelerin birinde bu sistem açılıyor size. Bu da şu işe yarıyor. Siz kayıt yaparken Pocket 3 ile birlikte Mikrofon 2'yi de kullanıyorsanız sistem hem Pocket'ın çevresel mikrofonundan kendi içine ses kaydı yapıyor hem de DJI Mic 2 kendi dahili hafızası içine ses kaydı yapıyor. Bu size ne kolaylık sağlıyor? Atıyorum video çekerken birden çok rüzgar esti, Pocket'ınız çok gürültü aldı, çok ses patladı. O zaman hemen mikrofondaki ses kaydını kullanarak bu durumu amorti etme şansı tanıyor. Ben bununla alakalı defalarca kere zor durumda kaldığımı hatırlıyorum çekim yaparken. Bu herhalde benim Pocket 3'te en beğendiğim özellik olabilir. Çift ses kaydı yapma sistemi. Az önce ürünü incelerken de bahsetmiştim. Pocket 3'e gelen güzel güncellemelerden ve aksesuarlardan biri de standart tripod. Pocket 2'de kullananlar bilir, tripodu arkadaşlar eğimliydi. Yani siz ürünü tripodu taktıktan sonra Pocket'u sağa sola ileri geri böyle eğebiliyordunuz ki hani eğimli yüzeylerde biraz daha denge sağlayabilelim diye. Fakat birkaç kullanımdan sonra tripod hani amiyane tabirle yalama oluyordu. Yani siz Pocket'u dümdüz bir şekilde koyuyorsunuz. Yavaşça böyle ağırlık merkezinin çektiği yöne doğru cihaz kendini bırakıyordu. Ya da şöyle düşünün. Pocket 2 ile çekim yapıyorsunuz. Aktif track modunu açtınız. Siz hareket ediyorsunuz. Kamera sizi izliyor. Tam bir tarafa doğru gittiğinizde kameranın da dönmesiyle ağırlık merkezi o tarafa kayınca küt devriliyordu. Bu sefer çok mantıklı, çok basit. Kapandığı zaman monopod görevi gören, açıldığı zaman da tripod görevi gören standart bir DJI tripodu vermişler. Çok işlevsel, çok kullanışlı. Tabii hani birazcık Pocket 3'ün boyunu uzatıyor ama onun için de çok problem değil bence. Önemli olan işlevselliği. Yine Pocket 3 ile gelen özelliklerden biri Creator Combo paketi alıyorsanız söylediğim gibi waterproof çanta. Yani Pocket 2 de benim en zorlandığım şeylerden biri oydu. Hatta 2 alma aşamasında videolar izlerken birçok sosyal medya kullanıcısı Pocket 2'nin aksesuarlarını böyle küçük bozuk para cüzdanlarında taşıyorlardı. İşte lens, Type-C adaptörü, işte Lightning adaptörü, alt aparatları falan. Hani yanınızda gezdirmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü nerede ne lazım olacağı belli olmuyordu. Şimdiki çanta gerçekten çok güzel olmuş. Yani hepsi elinizin altında. Ben çekim yaparken de çantayı genellikle böyle elime taktım. Yani çok rahat bir şekilde yanımda gezdirdim. Hiçbir sorun yaşamadım. Çanta gerçekten Pocket 3'ün yanına 10 numara yakışmış. Her şeyiyle birlikte yanınızda gittiğiniz yere götürüyorsunuz cihazı. Pocket 3'e gelen güzel özelliklerden biri de öndeki bizim vizör olarak kullandığımız ekranın büyütülmesi olmuş. Tabi bu döndürmeli bir ekran kıvamı var. Hem yatay hem dikey çekimler için. Tabi bu döndürme aparatı hani uzun vadede bozulur mu, sıkıntı çıkarır mı bilmiyorum ama ben genelde zaten hani çekeceğim kadrajı önceden karar verdiğim için ekranı döndürerek değil de kayıt düğmesine basarak Pocket'ı çalıştırıyorum ve hiç ekranı döndürmeden sadece görüntüyü döndürerek kayda alıyorum. Ya orayı kullanmak çok niyeyse içime sinmiyor. Bir de böyle sanki açıkken düşürürsem veya cebime katarsam kırılacakmış gibi hissediyorum. Belki alışınca geçer ama 2 inç büyüklüğünde kocaman bir ekranımız var. Bu cümleyi Pocket 2'yi 3 yıl kullandıktan sonra söylüyorum. Çünkü Pocket 2'nin ekranı gerçekten çok küçüktü. Alet zaten kendisi çok küçüktü ama ekran da olabildiğine minikti. Ben onda bile bunu kullanmaya alışmışken Pocket 3'ü aldığımda elime dedim ki lan bu ne? Kocaman bir ekran var önünde. Ayrıca hani dokunmatik hassasiyeti çok güzel. Menüleri çok güzel organize etmiş bu sefer DJI. Teşekkür ediyorum. Hem dili Türkçe Pocket 3'ün hem de onun dışında çok böyle hızlı erişebildiğiniz
kullanabileceğiniz özellikleri çok güzel yerlere konumlandırmışlar. Şimdi size ekranı ve cihazı şöyle kabaca kullanımını tanıtayım. Ondan sonra çekimlerle videoya devam edelim. Şimdi arkadaşlar Pocket 3 gördüğümüz gibi elimde. Tabi buna tripod bağlamak istiyorsak alt tarafına şu ekstra hem şarj eden hem de kablosuz mikrofon kullanmayı sağlayan bu aparatı takıyorum. Şöyle Type-C'leri denk getirip ileriye doğru hafifçe ittirdiğinizde kenardaki tırnaklar gördüğünüz gibi yerine yerleşiyor ve ürün şu an tripod takmaya müsait kıvama geliyor. Bakın şu an şarj ediyor diyor. Şöyle ekranda görebiliyorsunuz hem Pocket'ın hem de alttaki aparatın şarjını. İsterseniz de şarja taktığınızda da yine aynı bu şekilde ekranlar görünüyor, şarj ekranları. Pocket'ı açmak için iki yöntemimiz var. Birincisi ekranı şu alt kısmından döndürmek. Bakın döndürdüğünüzde hemen aktif hale geliyor. Ekran gördüğünüz gibi çok canlı, çok net ve bunu dik kadraja döndürdüğünüzde devam et derseniz de 3K çözünürlüğe geçip dikey videolar çekebiliyorsunuz. İşte bu Instagram Reels için, YouTube Shorts için ya da TikTok için oldukça işlevsel bir özellik olmuş. Ben yine ekranımı yan çeviriyorum ve kullanmaya devam ediyorum. Bakın ekranı yan çevirdiğimde 4K çözünürlüğe geçti. Aşağıdan yukarıya doğru kaydırma işlemi yaptığımızda gördüğünüz gibi çözünürlüğü ve de FPS hızını ayarlayabiliyoruz. Ben şu an 4K 60 FPS ayarladım. İsterseniz 16.9, isterseniz de birebir ölçülerde çekimler yapabiliyorsunuz. Şu an 16.9 4K'ya aldım ve aşağıya doğru indirdim. Soldan sağa doğru çektiğinizde daha önce çektiğiniz videoların kayıtlarına ulaşabiliyorsunuz. Dikey olsun, yatay olsun, fotoğraf olsun. Zaten üzerinde dahili bir de hoparlör var. Videoların hem sesini hem görüntüsünü gerçekten bu geniş ekrandan izlemek oldukça keyifli. DJI Mimo ile cep telefonundan bağlandığınızda hızlı bir şekilde telefona indirme işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da isterseniz buradan beğenmediğiniz bir videoyu da silebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Yukarıdan aşağı doğru indirdiğimde bu Osmo Action'larda DJI'nin aksiyon kameralarında olan menünün bir benzeri gelmiş. Bu menünün içeriğini detaylı olarak zaten daha sonra anlatacağım ama buradan neyi ayarlayabiliyoruz? Buradan selfie modunu ayarlayabiliyoruz. Ekran parlaklığını arttırıp azaltabiliyoruz. Ya da buradan gimbal'in çekim modlarını ayarlayabiliyoruz. 3 adet çekim modu var. Eğim, kitleme, takip et ve FPP vodlar. Bunların içinden seçimimizi yapabiliyoruz. Gimbal'in hızını ayarlayabiliyoruz. Yani sağa sola yukarı aşağı dönüş hızını isterseniz çok yavaş, isterseniz varsayılan, isterseniz de hızlı moda geçirebiliyorsunuz. Şu somun kıvamındaki tuşa basarsanız da bu da cihazın ayarlarına erişiyor. İşte kablosuz mikrofonun ayarlarını, gimbal ilk başta başladığında ne tarafa dönsün, size mi yoksa karşıya mı? Kapatmak için ekranı döndürmeyi kabul ediyor musunuz yoksa siz ekranı döndürdüğünüzde çekime devam etsin, siz şuradaki kayıt tuşundan mı kapatmak istersiniz gibi böyle bir sürü arkadaşlar ayar mevcut. Bu da gerçekten çok güzel olmuş. Tabi ekran geniş olunca bu tarz ayarları yapmak daha da bence keyifli hale gelmiş. Hemen yukarıya doğru ittiriyorum. Sağ taraftan çektiğimiz zaman da burada da videomuzun ve fotoğraflarımızın Pro modda mı yoksa standart modda mı çekeceğimize kararlar veriyoruz. İşte pozlaması olsun, beyaz dengesi olsun, efektler olsun, işte ISO'su olsun, shutter'ı olsun hepsini ayarlayabiliyoruz. Mikrofonu aktif ettiğiniz zaman mikrofonun da ayarları geliyor. Mikrofonda aktif gürültü önleme teknolojisi var. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz mono, isterseniz stereo kayıt alabiliyorsunuz ve daha bir sürü özelliği var. Bunları da yine ayrıca bir DJI Pocket 3 kullanım yani bu menünün ayarlar kısmını videosunu çekeceğim. Orada yine bunlara değineceğim inşallah. Bir sıkıntı çıkmazsa. Peki ekrandaki şu ikonlar ne anlama geliyor? Yukarıda şarjımızı gösteriyor bize. Şurada %100. Şurada zoom tuşu var. Çektiğiniz zaman geriye zoom out, ileriye doğru ittirdiğinizde zoom in yapabiliyorsunuz. İsterseniz zoom tuşunu şuradaki 5 eksenli gimbal tuşuna da atayabiliyorsunuz. Yani sağa döndürünce sağa, sola döndürünce sola. Şu an bende yukarı döndürünce yukarı, aşağı döndürünce aşağı gidiyor. Siz bunu isterseniz yukarı döndürünce zoom in, aşağı çekince de zoom out olarak ayarlayabiliyorsunuz. Tercihinize kalmış. Sol alt köşedeki kamera ikonuna tıkladığınızda burada çekim araçları arası geçiş yapıyoruz. Panorama, fotoğraf, video, düşük ışık modu, slow motion, hyperlapse ve timelapse modlarına geçişler yapabiliyoruz. Yine bu da çok hızlı, çok kolay bir erişim sağlamış bize. Sağ alt tarafta gördüğünüz gibi şurada bir ikon var. Ona tıkladığınız zaman da gimbal kendinize dönüyor arkadaşlar. Normalde isterseniz gimbali döndürmek için 5 eksenli tuşa 3 kere basabilirsiniz. Ya da isterseniz dokunmatik ekrandan da bu işi kolaylıkla halledebilirsiniz. Döndürme tuşunu da buraya hem fiziki hem de ekranda dokunmatik olarak yerleştirmişler. Sol üst tarafta hafıza kartımızda ne kadar dakikalık ve saniyelik video kaydı süremizin kaldığını gösteriyor. Bir de sol orta kısımda böyle bir çiçek deseni gibi desen var. Oraya da bastığınız zaman yeni eklenen birkaç mod geliyor.
Öncelikle DJI ürünlerinin olmazsa olmazlarından biri olan tabii ki de Active Track modülü var. Bunda Active Track 6 var. DJI ürünlerinin dronlarını, kameralarını kullananlar bilir. DJI gerçekten bu Active Track yani aktif takip modlarının lideri diyebiliriz. Bunda da yine aktif takip modu güncellenmiş bir şekilde geliyor. Yani bu etkinken cihaz yüzünüzü gördüğü anda sizi otomatik olarak takip etmeye başlıyor. Siz cihazı bir yere sabitledikten sonra önünde yürüyerek işte hareketinizi değiştirerek sanki yanınızda bir kameraman varmış ve sizi çekiyormuş edasıyla çekimlerinizi yapmaya başlıyorsunuz. Alt tarafa geliyorum. Dinamik çerçeve modu var arkadaşlar. Bu da odak değiştirmeye yarıyor. Yani normalde gimbal bizi hep orta noktasına odaklıyor. Ama siz atıyorum sağınızda ya da solunuzda bir ürün tanıtıyorsunuz ve gimbalin odağında olmak istemezseniz bu ürünü seçtiğinizde gördüğünüz gibi sizi ekranın daha böyle sağına ya da sol tarafına yaklaştırıyor ki yanınızda tanıtacağınız kişiler işte ürünlerde görünebilsin diye. Ve en son burada Spin Shot modu var. Bu da yine DJI'ın Pocket serisi değil ama Osmo serisi bu el gimballeri. Cep telefonu takılan el gimballerini kullananlar bilir. Onlarda da bu mod mevcut. Orada tabii bunu cep telefonuyla yapıyorsunuz. Burada Pocket üzerinden bunu tek tuşla halledebiliyoruz. İster 90 derecelik, isterseniz 180 derecelik spin shotlar çekebiliyorsunuz. Gerçekten çekim alanınıza çok güzel bir derinlik kazandırıyor diyebilirim. Bunları da yine buradan ayarlayabiliyoruz. Bir de yine DJI Action serisinden bildiğimiz bir özelliği buraya Pocket eklemiş. Bence yerinde olmuş. Çünkü çok fazla ayar, çok fazla özellik var. Şu sol üst tarafta profil kaydetme bölümü var. Buraya 5 adete kadar kendi profillerinizi hızlı olarak kaydedebiliyorsunuz. Yani çekim modlarınızı, çözünürlüğünüzü, ışığınızı falan kaydedip işte direkt tıkladığınızda otomatik olarak kamera sizin istediğiniz ayarlara geliyor arkadaşlarım. Kaba tabirle cihazın anlatım bölümü bu şekilde. Üzerinde 2 adet fiziki tuş var. Bir tanesi 5 eksenli gimbal, bir tanesi de kayıt başlatma durdurma tuşu. Dik ekseni alıp devam et dediğimde gördüğünüz gibi de dik çekime başlıyor. Bu sefer burada 3K'ya düşüyor maalesef. Zaten 4K'dan croplayarak size bu dik görüntüyü veriyor. Ama yine de tabii ki dikey videolar için bence 3K'da fazlasıyla işinizi görecektir diye umuyorum. Yani benim en azından görüyor. Ürünün bahsettiğim bir diğer özelliği de şuydu, hatırlayacaksanız. Normalde yatay kadrajdayken bunu kapattığınız zaman 2 saniye içinde ürün kendi kendini kapatıyor. Tekrar açmak için de bunu döndürmeniz gerekiyor. Fakat ben bu döndürme olayındaki hem o şak şuk ses çıkmasından hem de çok haz etmedim yani döndürme olayından. O yüzden ben genelde dik eksende çekimler yapacaksam DJI'nin kayıt tuşuna uzun süre bastığınızda dik modda gördüğünüz gibi görüntü başlıyor. Hatta isterseniz ayarlar bölümünden ayarlayıp direkt gimbal açıldığında otomatik olarak kayda başlamasını da sağlayabiliyorsunuz. Hani hızlı olmak açısından bence güzel. Peki yatay çekim yapacaksam ne yapıyorum? Şurada arkadaşlarım gördüğünüz gibi görüntüyü dikey şu an otomatik modda. Bir kere tıklarsanız şu an manzara moduna yani yatay moda geçti. Üstten alttan crop yaparak size görüntüyü yatay gösteriyor. Zaten DJI Pocket 2'de de yatay kadrajımız bu kadar olduğu için benim için çok problem olmuyor. Ya da isterseniz sadece bunu dikeye portre moduna ayarlayabiliyorsunuz. Gittiğim yerde yatay veya dikey çekeceğime daha önceden karar verip planlayıp çekimlere başlıyorum. O yüzden hani yataya mı alayım, dikeye mi alayım gibi bir kaygım olmuyor açıkçası. Yine kapatmak için de bu düğmeye uzunca basarsanız cihaz kendi kendini kapatıyor. Peki gelelim benim DJI'ye eleştirilerime. Şimdi şu alt aparatı bir sökeyim. Arkadaşlarım Pocket 3 gerçekten çok güzel bir kamera. Yani özenilmiş, bezenilmiş, yapılmış diyebilirim. Ürün gördüğünüz gibi hani ele gayet iyi geliyor Pocket 2'den sonra. Peki benim gördüğüm eksiklikler ne? Birincisi arkadaşlar şu ürünün alt tarafında yani bir tripod girişinin olmaması. Yani neden DJI hem 2'de hem 3'te bu altına bu tripod girişini yerleştiremedi açıkçası bilmiyorum. Yani illa ben altına bir aparat mı takmalıyım ki tripod bağlayabilmek için, ama aparat taktığınız zaman da gerçekten bu ürün artık cebe sığma kıvamını bence kaybediyor. Yani şuraya 2 santimlik bir tripod takılamaz mıydı veya bunun alt tarafı biraz daha uzatılıp da tripod bağlantı aparatı buna dahili olamaz mıydı diye merak etmedim değil. İkincisi arkadaşlarım bence en büyük eleştirim, yani bu ürün Türkiye'de şu an 28-30 bin bandında satılıyor. Az bir para değil ve dikey modda maalesef ama maalesef gördüğünüz gibi kadrajımız hala yatay. 4K'dan crop alarak bize
dikey çekim sağlıyor. Zaten Pocket 2 kullananlar bilir. Biz normalde dikey videoları da 4K çekiyorduk. Kenarlarından Premiere'de croplayıp dik hale getiriyorduk ki DJI bizim Premiere'de yaptığımızı bize satmış açıkçası. Neden böyle bir mantığa büründüler bilmiyorum. Bu fikrim de şundan açıkçası. Ben DJI Mini 3 Pro kullanıyorum. Drone bu Pocket'tan daha ucuz. Ya drone'da bile dikey ve yatayda otomatik olarak kameranın dönmesini sağlıyor sistem size ve görüntüden taviz vermeden 4K olarak siz dikey videolar çekebiliyorsunuz. Sonuçta 30 bin lira para verdiğiniz bir alet de ya bu geleceğe yatırımdır. Şimdi ileride ne olur ne biter bilinmez ama 30 bin lira verdiğim bir aletle ben niye 4K dikey video çekemeyebileyim? Bu açıkçası beni birazcık üzdü. Yani bence bu çok kolay bir şekilde dik döndürülebilirdi diye düşünüyorum. Bir diğer eleştirime gelecek olursak. Şimdi bunu size hem Pocket 2'den hem de Pocket 3'ten göstereceğim. Arkadaşlarım geniş açı lensini taktınız. Çekiminizi yapıyorsunuz. Çok güzel. Sonra siz Pocket 3'ü kapatmak istediğinizde geniş açı lensi varken arkadaşlarım alet kendini kapatamıyor. Yani daha doğrusu lensi çarpıp yere düşürüyor. Öyle kapanmaya çalışıyor. Zorluyor yani kendini ki bu kullanma kılavuzunda da belirtilmiş. Lens takılıyken kapatmayın ve kılıfına yerleştirmeyin diyor. Çünkü Pocket 3'te şöyle bir güncelleme yapmışlar. Pocket 2'de bildiğiniz gibi biz ürünü ister bu şekilde dik isterseniz de ters yerleştirebiliyorduk. Bu bize ne kolaylık sağlıyordu? Lens takılıyken cihaz kendini dışarı yönlü olarak kapatıyordu. Lens takılı değilken de kamerayı içeriye gizliyordu. Fakat bunda dışarıya gizlemek gibi bir hakkınız ve şansınız yok. Çünkü bu kabın içine Pocket'ı yan koyuyorsunuz arkadaşlar. Tek türlü girecek şekilde yapılmış bu kılıf. Yani burada hiçbir şekilde lensle birlikte buraya bunu yerleştirme şansınız yok. Şimdi bu çok büyük bir problem gibi gelmeyebilir ama bence bununla alakalı mutlaka birileri sıkıntı yaşayacak arkadaşlar. Çünkü benim en büyük rahatlığımdı. Lens takılı olsa bile Pocket 2'de kapatıp cebime koyup devam ediyordum. Ama burada yani şu lens dediğiniz şey dünya para. Bir de bunun yanına mist filtre aldığınızı düşünün. O da bir dünya para. Zaten bakın gördüğünüz gibi burada lens kapağı hani lens takılıyken girebileceği bir aralık yok. Lensliyken bu alet kapanamaz ve kapansa da zaten bu kılıfın içine sığamayacak. Bu da yine benim DJI'ye bir eleştirimdir. Şimdi arkadaşlarım ürün elimizde. Çok şükür yani hani imkanlar el verdi ve alabildik. Fakat ürünle alakalı dediğim gibi benim olumlu ve olumsuz gördüğüm yönler bunlar. DJI Pocket 2'yi bir süre daha elimde tutacağım ve ikisiyle birlikte karşılaştırmalı çekimler yapacağım. İkisiyle birlikte sahaya çıkıp hem gece hem gündüz hem ters ışıkta güzel çekimler yapmaya çalışacağım ki en azından 2 ve 3 arasındaki farkları herkes görsün ve hani 3'e bütçesi yetmeyenler de en azından 2'nin nasıl bir çekim yaptığına şahit olabilsinler diye. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yani umarım güzel çekimlere, güzel sahnelere yer verebilirim. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın canlar. Görüşmek üzere.